Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için sadece 3 malzemeli, mayasız, çok pratik bir katmer tarifi hazırladım. Çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz çok pratik bir katmer tarifi oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen bu güzel tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle katmerimin hamurunu hazırlıyorum ve bunun için 4 su bardağı kadar unu yoğurma kasemin içerisine alıyorum. Ben bu tarifimde 200 mililitrelik klasik bir su bardağı kullandım. Unu ekledikten sonra şimdi de üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Ardından yavaş yavaş ve kontrollü olarak suyumu ekleyeceğim. Ben bu tarifimde ılık su kullandım. Sizler de mutlaka ılık su kullanın. İlk önce 1 su bardağı suyu ekledim. Sonra 2. bardak suyu da yavaş yavaş ekliyorum. Ve bir taraftan da tahta kaşıkla hamurumu güzelce bir karıştırıyorum. Hamurum yoğunlaşana kadar 2. bardak suyumu da şöyle yavaş yavaş ekledim ve bu aşamada artık kaşığımı bir kenara bırakacağım ve hamurumu elimle yoğurmaya devam edeceğim. Katmerimizin hamuru elle yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur olacak. Şöyle ilk olarak kase içerisinde hamurumu toparlıyorum ve ardından tezgahımı biraz unlayarak tezgah üzerinde yaklaşık 5 dakika boyunca özlü güzel bir hamur elde edinceye kadar hamurumu yoğuruyorum. Mayasız hamurlarda yoğurma işlemi çok önemli. Şöyle güzelce 5 dakika boyunca çekiştire çekiştire hamurumu yoğuruyorum. Sizler de bu aşamayı atlamayın lütfen. Güzelce yoğrulmuş bir hamur mayasız olsa bile hem kolaylıkla açılacak hem de güzelce kabaran çok lezzetli bir katmeriniz olacaktır. Evet, katmer hamurum özlü böyle pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yoğurdum. Şöyle kıvamını da size yakından göstermek istiyorum. Ele hafif yapışan bir kıvamda olacak. Bu arada 2. bardak suyumun da tamamını kullanmadım. Sizler de lütfen suyunuzu kontrollü olarak ekleyin. Şimdi hamurumun üzerine kasemi kapatıyorum ve bu şekilde 10 dakika kadar hamurumu kenarda dinlendiriyorum. Hamurum kenarda dinlenirken de ben de katmerimin arasına sürmek için tereyağı eritiyorum. Tereyağı kullanmak sizin arzunuza kalmış. Dilerseniz tamamını sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Ben tereyağı ve sıvı yağ karışık olarak kullanmayı tercih ettim. Şimdi yağlı karışımı ocaktan indiriyorum ve kenarda soğumaya bırakıyorum. Bu arada katmer hamurum da kenarda 10 dakika boyunca dinlendi. Şöyle size de kıvamını göstermek istiyorum. Mayasız bir hamur ama güzelce yoğrulduğu için kıvamı da çok güzel oldu. Katmer hamurunu tezgah üzerinde güzelce toparladıktan sonra şöyle uzunca bir kalın rulo haline getiriyorum. Ardından hamur kesme kartıyla 8 tane bezeye ayırıyorum. Ben orta büyüklükte katmerler yaptım ve 8 tane yaptım. Sizler dilerseniz daha büyük ebatlarda yapmak için daha az sayıda bezeler de yapabilirsiniz. Tezgahımı ve servis tabağımı biraz unladım. Bu şekilde tezgah üzerinde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerim yaklaşık bir portakal büyüklüğünde oldu. 8 tane bezemi bu şekilde yuvarlayarak hazırladım. Şimdi kurumaması için üzerine bir buzdolabı poşeti geçiriyorum ve sonrasında da bir örtü örterek bu şekilde tezgahta 5 dakika boyunca dinlendiriyorum. Dinlendirmiş olduğum katmer bezelerimden bir tanesini hafif unlamış olduğum tezgahımın üzerine alarak merdane ile açacağım. Bu katmer yapımında kesinlikle oklava kullanmanıza gerek yok. Bu şekilde dinlenen bezeler merdane ile de rahatlıkla çok güzel bir şekilde tezgah üzerinde büyüyor. Ara ara bezelerinizi unlayarak açabildiğiniz kadar açın. Çok inceltmenize de gerek yok. Şöyle kenarlarından çekiştire çekiştire büyütebildiğiniz kadar bezelerinizi tezgah üzerinde büyütün. Bu tarifim oklava kullanamayanların da rahatlıkla yapabileceği gayet pratik ve güzel bir katmer tarifi oluyor.
Evet, tezgah üzerinde bezemi büyüttüm ve bu arada kenarda eritmiş olduğum yağımla da güzelce her yerine gelecek şekilde yağlıyorum. Fırçayla sürerek kuru yer kalmayacak şekilde her yerini yağlamaya özen gösterelim. Katmer hamurunun her yerini güzelce yağladıktan sonra son olarak ben böyle arasına biraz da un serpiştiriyorum. Bunu serpiştirdikten sonra da uç kısımdan başlayarak ne çok gevşek ne de çok sıkı olacak şekilde katmer hamurumu videoda gördüğünüz şekilde sarıyorum. Bu şekilde sardıktan sonra da katmer hamurumu şöyle elimle birbirinin tersi yönde hafifçe doluyorum ve ardından kendi etrafında çevirerek yuvarlak bir rulo haline getiriyorum. Böyle gül böreği sarar gibi kendi etrafında dolayarak sonra uç kısmında altına katlayarak bu şekilde hazırlıyorum. Bunu da servis tabağının üzerine alıyorum. Yine üzerleri kurumaması için de bu şekilde bir poşet geçirmeyi ihmal etmeyin lütfen. Ben bugün katmerimin bir kısmını da bu şekilde lor peynirli yaptım. Lor peynirin içerisine biraz da maydanoz ekleyerek yine böyle sararak 3-4 tanesini de böyle peynirli hazırladım. Sizlere de fikir olması amacıyla da bunu da burada paylaşmak istedim. Katmerin sadesi de ayrı güzel oluyor. Peynirlisi de ayrıca güzel oluyor. Bu şekilde denemediyseniz denemenizi de tavsiye ederim. Aynı daha öncekinde yaptığımız gibi açabildiğimiz kadar bezemizi açtık. Sonrasında yağladıktan sonra iç harcını yani peynirli karışımı yerleştirdik. Ve birbirinin tersi yönde çevirerek ve bu şekilde sararak tüm bezelerimizi hazırladık. Dilerseniz bu tarifi akşamdan bu şekilde hazırlayıp buzdolabına kaldırarak sabah şekil verip pişirebilirsiniz. Ben dondurucuda 10 dakika kadar bekletip sonrasında açarak aynı gün pişirmeyi tercih ettim. Tezgahımın üzerine yine bir tanesini aldım. Altını ve üzerini güzelce unlayıp kenar kısımlarını da böyle bastırarak sonrasında merdane ile güzelce büyütüyorum. Bu aşamada merdane ile yavaş yavaş büyütmeye özen gösterelim ki araları da açılmasın. Böyle çok ince olmayacak. Şöyle yakından da göstermek istiyorum size. Bu kalınlıkta olduktan sonra artık açma işlemini tamamlayabilirsiniz. Ben bunu kenara alıyorum ve tüm bezelerimi açtıktan sonra da pişirme işlemine geçiyorum. Bu açtığım sade olan katmerimdi. Bir tane de peynirli olanı açarak göstermek istiyorum. Tezgahımı ve üzerini güzelce unladım. Şu uç kısmını da altına sıkıştırmaya özen gösterin. Parmak uçlarımla güzelce bastırıyorum ve sonrasında merdane ile yavaşça güzelce katmerimi genişletiyorum. Bu arada videomu tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, tüm katmer hamurlarımı tezgahta güzelce açtım. Bu arada pişirme işlemine de geçebiliriz. Ben bir döküm tava içerisinde pişirdim. Tavamı öncesinde şöyle güzelce bir yağlıyorum. Yağladıktan sonra birinci katmerimi güzelce kızdırıp ısıtmış olduğum tavamın içerisine yerleştiriyorum. Tava içerisindeki katmerimizin üzeri bu şekilde kabarmaya başlayınca birinci çevirme işlemini yapabiliriz. Ben katmeri her çevirdiğimde hafif hafif bu şekilde fırça yardımıyla güzelce yağlıyorum. Yağlayarak pişen katmerin lezzeti de ayrı bir güzel oluyor açıkçası. Spatula ile de şöyle üzerine hafif hafif bastırarak güzelce kabarmasına da yardımcı oluyorum. Her çevirdiğim tarafını az az yağlamaya özen gösteriyorum. Bu arada ocağınızın altı da çok harlı ateşte olmasın. Orta ateşte ve güzel güzel içini çeke çeke pişsin. Katmerimin her iki yüzü de bu şekilde kızardıktan sonra artık ocaktan alıyorum ve servis tabağının içerisine yerleştiriyorum.
Tüm katmerlerim bitene kadar aynı şekilde iki yüzünü çevirerek ve yağlayarak pişirme işlemine devam ediyorum. Benim memleketim Sinop'ta katmere katlama deriz biz ve bu şekilde yaparız. Sizlerin de bu güzel tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, hem sade hem de peynirli olarak hazırlamış olduğum katmerlerim çok güzel piştiler. Bu şekilde servis tabağına alarak size son hallerini de göstermek istiyorum. Sadece 3 malzeme kullanarak mayasız olarak çok kısa sürede çok da pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir katmer tarifini bugün sizlere sunmak istedim. Umarım bu tarifimi sizler de beğenmişsinizdir. Tarifim hakkında varsa aklınıza takılan sorular yorumlar kısmına bekliyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.